Bazı evler vardır, dışarıdan bakınca düzenli görünür. Kapısı kilitlidir, sobası yanar, ekmeği her sabah aynı fırından çıkar. Ama bazen bazı evlerde bu karanlık gece gelmez, evin içinde büyür. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size bir izleyicimizden gelen ve annesiyle ablasının tanıklıklarıyla desteklenen gerçek bir vakayı anlatacağım. Yaşananlar 1986 yılında Çankırı'nın bir köyünde başlıyor. Ve yıllar boyunca tuhaflık diye konuşulan her şeyin sırrı 2010 yılında çözülüyor. Eğer siz de başınıza gelen vakaları bizimle paylaşmak isterseniz aşağıda göreceğiniz e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu vakaya geçmeden önce size Karanlık Hikayeler ekibi olarak yapmak istediğimiz kısa bir anons var. Biz karanlık hikayeleri yapmayı çok seviyoruz. Fakat buna devam edebilmemiz için takdir edersiniz ki izlenme oranlarımızın ve beğenilerimizin belli bir seviyede olması gerekiyor. Sizin için bu videoları çekmeye devam etmemizi istiyorsanız eğer lütfen aşağıdan kanalımıza abone olun, beğenin, hype varsa hype yapın. Şimdi size bahsedeceğim olay 1986 yılının Çankırı'sında bir köyde geçiyor. Burada bir fırın var. Fırıncı Rıza. Rıza'nın da bir karısı var. Karısının adı Mihriban. Bunlar kendi halinde Çankırı'da yaşayan bir aile. Bu ailenin 5 tane çocuğu var. 2 kız, 3 oğlan. 2 oğlan büyük. Zaten hikayenin ilerleyen bölümlerinde olanlar evleniyor ve evden ayrılıyor. Bir tane küçük kardeş var Zeki. Zeki kızlardan küçük. Tekne kazıntısı derler ya öyle. Ama bizim hikayemizin kahramanları Esma ve Sümeyye. Esma abla, Sümeyye Esma'nın küçük kız kardeşi. Olaylar başladığında yani 1986 yılında Sümeyye 8 yaşında. 1986 yılında. 1996 yılına geldiğimizde evin durumu şöyle. 2 tane büyük erkek kardeş abiler evlenmişler, evden ayrılmışlar. Evde sadece Zeki yani küçük erkek kardeş, Esma ve Sümeyye. Zeki liseye gidiyor, Esma ve Sümeyye evde annelerine yardım ediyorlar. Anne merkeze gidecekse, şehre gidecekse, evin alışverişi yapılacaksa, evde yemek yapılacaksa anne ve kızları birlikte yapıyorlar. Rıza, başta da söylemiştim, fırında çalışıyor. Aslında sakin, evden işe, işten eve çok fazla et diye süt diye karışan bir adam değil. Klasik, soğuk, mesafeli baba. Ama akşamları ufak tefek böyle içki içme falan gibi bir problemi var. Bundan kaynaklı evde bazen sesler yükseliyor, tartışmalar oluyor. Ama normalde gündüz evin içinde, ev hanesinde sıkıntı yaratan bir insan değil. Sümeyye'nin 18 yaşına gelmesiyle birlikte evde sadece abilerin gitmesinden kaynaklanan bir sessizlik değil, başka bir sessizlik daha başlıyor. Evin içinde olumsuz bir hava, bir mutsuzluk yaşanmaya, hissedilmeye başlıyor. Bu ilk önce şöyle hissediliyor. Sümeyye 18 yaşını doldurmasıyla birlikte evde yalnız kalamaz hale geliyor. Öyle bir duyguya giriyor ki çocuk. Tek başına banyoya gidemiyor, tek başına tuvalete giremiyor. Ablasının sürekli kapıda onu beklemesini istiyor. Tek başına odasında uyumak istemiyor. Sürekli ablasına, abla yanında yatabilir miyim, senle yatabilir miyim diyor. Kıza bir korku geliyor. Olur ya bazen hani küçükken de olur. Hani çocuklar böyle bir şey gelecek falan diye bir korku hissederler. Sümeyye'de pat diye böyle bir korku başlıyor. Bunu ufak krizler takip ediyor. Kriz derken hani böyle sinir krizi gibi değil de vücudunda kasılmalar, çekilmeler, gece diş gıcırdatmaları, gün içinde hızlı şekilde tansiyon inip çıkmaları. Kızda bir rahatsızlık başlıyor. Size öyle söyleyeyim ben. Buna şöyle bir şey ekleniyor. Zaten aile bundan sonra aslında biraz da dikkat etmeye başlıyor Sümeyye'de neler olup bittiğine. İlk etapta çok dikkatlerini çekmeyen bir şey. Sümeyye geleni gideni tahmin etmeye başlıyor. Mesela kapı çalıyor. Diyor ki bilmem kim teyzemler geldi.
Hani tahmin ediyor. Diyorlar ki zaten kim gelecek? Hani Ayşe teyzemiz gelecekti. İlk başta bu dikkatlerini çekmiyor. Fakat bunun dikkat çekmeye başlaması, özellikle abla Esma'nın dikkatini çekmeye başlaması. Çünkü Mihriban zaten bütün evi çekip çevirmeye çalışıyor. Anne kadıncağız perişan. Hani çok fazla bir şey takip edebilecek, dikkat edebilecek durumda değil. Bunun Esma'nın dikkatini çekmeye başlaması bir gün askerde olan kuzenlerinin eve geleceğini, hatta az sonra kapıyı çalacağını Sümeyye'nin tahmin etmesiyle oluyor. Abla kardeş evde oturuyorlar. Sümeyye diyor ki abla Rıfkı geliyor. Şimdi Rıfkı askerde. Esma da diyor ki Rıfkı askerde, birazdan Zeki gelecek. Zeki geliyor olabilir. Yok diyor, ben biliyorum Rıfkı geliyor diyor. Ve 5 dakika sonra kapı çalıyor. Gerçekten de askerde olan kuzenlerinin elinde bir market torbası. Aile bunu bu şekilde anlattı bize. İzde geliyor, apar topar markete gidiyor, hatta bakkala gidiyor, köyün bakkalına bir şeyler alıyor. Eli de boş gelmemek için elinde bir bakkal torbasıyla karşılarında kuzenlerini görüyorlar. Aa nereden çıktın falan. Hatta abla diyor ki acaba diyor söyledi mi Sümeyye'ye? Sümeyye geleceğini biliyor muydu? Fakat Rıfkı da hayır kimseye söylemedim. Anneme bile söylemedim. Size sürpriz yapmak istedim diyor. Esma çok oralı olmuyor. O anda zaten kuzeni görmüş olmanın getirdiği bir heyecan. Hep beraber hemen bir masa kuruluyor. Hemen çay demleniyor. Hep beraber oturup bir şeyler yemeye başlıyorlar. Fakat tam o anda, tam bir şey yiyecekleri esnada Sümeyye ağzına bir lokma almasıyla birlikte boğulacak gibi oluyor. Sanki aldığı lokma boğazına kaçmış gibi hırıltılar çıkarmaya başlıyor. Bunun üzerine zaten tabii hemen sofradakiler ayaklanıp Sümeyye'nin sırtına vuruyorlar. Hani ne oluyor Sümeyye, iyi misin diye. Fakat kız toparlanamıyor ve sanki felç geçiriyormuş gibi ilk önce ağzının sağ tarafı aşağıya doğru. Şimdi ben size yapacağım. İlk önce ağzının alt tarafı, sağ alt köşesi sanki felç geçiriyormuş gibi şöyle aşağıya doğru çekmeye başlıyor. Sonra Sümeyye ne oluyor, iyi misin dedikleri anda Sümeyye'nin gözünün altı aşağı doğru açılmaya ve gözünün pembesi gözükmeye başlıyor. Ve çocuk gözlerinin önünde sanki böyle yüzü bir taraftan aşağıya çekiliyormuş gibi şekil değiştirmeye başlıyor. Tabii herkes panik, çığlık çığlığa bağırıyorlar. Sümeyye ayağa kalkıyor. Boğazından sanki boğuluyormuş gibi hırıltılar çıkmaya başlıyor. Ve ondan sonra olduğu yere yığılıyor, bayılıyor. Sümeyye'yi divana yatırıyorlar. Tabii Esma kız kardeşinin yanından ayrılamıyor. Çünkü Sümeyye'ye en düşkün o. Abla, o da onun kızı gibi yani. Yanına gidiyor, bakıyor, fakat kardeşinde tuhaf bir görüntü var. Şöyle Sümeyye yatıyor fakat üstü başı şöyle bir dikkatli baktığında Esma görüyor ki lekeler var. Sanki böyle çıkmış çamurların içinde dolanmış gibi falan. Eteklerinin ucu toz içinde. Eteğinin üzerinde ne olduğunu bilmediği, tanımadığı bir takım lekeler var. Böyle yapış yapış balçık gibi ve saçlarının arasında otlar var. Şimdi Esma bir mana veremiyor çünkü bir yere gitmediler, bir şey yapmadılar. Kız hani evin içindeler. Bu kıza ne oldu? Üstüne de bayıldı kız, bir de üstüne üstlük. Esma böyle bir mana veremiyor. Sümeyye kendine geliyor. İşte diyorlar iyi misin Sümeyye falan. Ve bu olay böyle hani yatıştırıyorlar. Kıza bir çay veriyorlar. Akşam anneyle baba geliyor. Mihriban'la Rıza. Onlar geldikten sonra Rıfkı onlarla da merhabalaşıyor. Gidiyor ev yine kendi kendine, evin kendi insanlarıyla kalıyor. Akşam yemeğinden sonra Esma annesiyle babasına Sümeyye'nin gündüz fenalaştığını, üstünün başının berbat olduğunu anlatıyor. Fakat anne tabii tedirgin oluyor. Kızım ne oldu, hasta mısın falan diye. Baba bu işe acayip kızıyor. Diyor ki ortalıklarda diyor deli danalar gibi dolaşıyorsun diyor. Saçın başın diyor kim bilir diyor nerelerde sürtüyorsun da bu hale geliyorsun diyor. Bir de diyor ayılma bayılma başımıza iş çıkarttın falan diyor. Hadi herkes yatağına gitsin, herkes uyusun diyor. Çünkü böyle adam kaba saba yani hani böyle sizle mi uğraşacağım? Zaten bütün gün fırındayım bilmem ne, un taşıdım. Bir de şimdi sizin böyle otunuzla bayılmanızla çamurunuzla mı uğraşacağım diyor. Basıyor gidiyor odasına yatıyor. Tabii Mihriban da ne yapsın zavallı, o da onun arkasından tın tın gidiyor. Bunlar iki kardeş kalıyorlar. Akşam yatıyorlar fakat odada böyle bir tuhaflık. Sabahtan itibaren Esma'da zaten bir gerginlik var. Yani kardeşinin Rıfkı'nın geleceğini tahmin etmesi, ardından fenalaşmasından sebep Esma bir tuhaf hissediyor kendini. Ve gece zaten böyle bir tedirgin uyursunuz ya, tedirgin uyuyor. Esma gece bir anda uyanıyor. İçinde garip bir duygu. Şimdi
Kız kardeşi kendini kötü hissetmeye başladığından beri bunlar abla kardeş koyun koyuna yatıyorlar geceleri. Çünkü kız diyor ki ben yalnız kalamıyorum. Kız sadece tuvalete gittiğinde yalnız kalamıyor değil. Gece yalnız da uyuyamıyor. Bunlar ikisi beraber uyuyorlar Esma'nın odasında. Esma gece uyanıyor. Sanki yatakta yanında kız kardeşi yokmuş gibi bir duyguya kapılıyor bir anda. Böyle panikle dönüyor, yanına bakıyor, bir bakıyor kardeşi yanında. Fakat yattığı zamanki halinde değil. Kardeşi yine saç baş karışmış, saçlarının arasında otlar, dallar, bir şeyler, üstü başı berbat bir vaziyette yanında yatıyor. Esma şimdi Sümeyye'yi bu vaziyette görünce şok oluyor. Kardeşini dürtüyor, uyandırıyor. Sümeyye, Sümeyye kalk. Kız kalkıyor böyle ama baygın gibi, uyanık gibi, uyanıyor gibi, uyanamıyor gibi. Esma diyor ki Sümeyye bu ne hal, nereye gittin, ne oldu? Ve Sümeyye ablasına şöyle diyor. Ben gitmedim, beni götürdüler. Yani Sümeyye 18 yaşında, Esma da 20 yaşında. Yani kız diyor ki kim götürdü, nereye götürdü? Beni götürdüler diyor ve tekrar sanki böyle bayılır gibi, uyur gibi kendini tekrar yatağa bırakıyor. Esma kardeşinin üstünü örtüyor, yanına uzanıyor ama sabah ediyor. Sabah kalktıklarında Esma'nın ilk işi annesiyle babasına kardeşini gece garip bir halde bulduğunu söylemek oluyor. Şimdi aile kahvaltı sofrasındalar, oturuyorlar. Esma diyor ki sabah benim kardeşim gecenin bir yarısı ben uyanıyorum yanımda üstü başı berbat, saçı başı berbat, üstü başı leke içinde. Bu kıza bir şeyler oluyor. Ben kaldırdım, uyandırdım. Ne oluyorsun dedim. Beni götürdüler diyor. Kim götürüyor? Nereye götürüyor? Ne oluyor? Ve o gün evde kıyamet kopuyor. Annesi panik oluyor. Fakat bununla ilgili daha fazla panik olması gereken baba, ilgisizlik, artık hani ne diyeyim bilemiyorum. Diyor ki ya diyor her gün diyor bir şey çıkarıyorsunuz. Her gün başka bir olay, her gün başka bir senaryo. Sizin işiniz gücünüz yok. Ondan böyle şeyler yapıyorsunuz falan. Bir yığın hadise. Evin içinde böyle bir gerilim olduğu anda Sümeyye bir anda oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Fakat böyle harş diye hani böyle bir yavaşça böyle bir genç kız kalkması değil. Böyle kalkıyor kız. Ve babasının belki uzun zamandır ilk defa gözünün içine bakıp kafa tutar gibi sus diyor. Baba bu işe tabii ki çok sinirleniyor. Sen diyor kimle konuştuğunu zannediyorsun, babanla nasıl konuşuyorsun? Böyle kızın üstüne yürüyecek gibi oluyor. Hemen Mihriban'la Esma araya giriyorlar. Ya dur baba yapma, araya girmeye çalışıyorlar. Adam böyle kızın üstüne yürüyecek, tokatlayacak gibi. Çünkü çok büyük olay. Kızı ona dedi ki sus dedi. Aman ya Rabbi. Böyle bir evin içinde böyle bir harala gürele itişme kakışma yaşanırken Sümeyye bir anda ayakta durduğu yerde kriz geçirmeye başlıyor. Önce kafası ani bir şekilde sanki kırılmış gibi arkaya gidiyor. Boğazından sanki gırıl gırıl, gurul gurul boğazından sesler çıkmaya başlıyor. Ve böyle gözleri kapalı, yumrukları sıkılı olduğu yerde dişlerini sıkıyor. Kız böyle bir haller yani. Kız böyle durduğu yerde ayakta kas katı kesiliyor, kriz geçiriyor. Sonra kalkıyor, kafasını kaldırıyor ve babasına seni bitireceğim diyor. Seni bitireceğim. Bundan sonrasında baba kızına vurmak üzere kıza doğru bir adım attığında hemen tabii anneyle abla araya giriyorlar. Anne diyor ki tamam sen çık git çünkü bir şey olacak yani evde. Adamı dışarı çıkartıyorlar. Adam da gidiyor ama adam da bir tedirgin oluyor. Diyor ki yani bu kız da kendi kızına benzemiyor. Yani kıza bir şeyler oluyor gerçekten. Böyle bir kız böyle bir dönüşüyor, değişiyor, yükseliyor, iniyor falan. Adam da tamam ne haliniz varsa görün deyip evden çıkıyor. Fakat hani böyle kapıları çarparak çıkamıyor. Adama da böyle bir tedirginlik geliyor yani. Baba gidiyor. Bunlar kalıyorlar ve Sümeyye tabii ki kendini çok bitkin hissettiği için yaşadığı o şeyden kaynaklı odaya gidiyor, uzanıyor. Esma diyor ki annesine anne bu iş böyle olacak gibi değil. Bu kızda bir haller var. Bu kıza yardımcı olmamız gerekiyor. Yani hocaya mı götüreceğiz, ne yapacağız? Bir şekilde bu çocuğu kaybedeceğiz yani yardım etmemiz gerekiyor diyor. Annesi de diyor ki tabii zaten ne yapsın kadıncağız? Tamam diyor halledelim. Benim bildiğim bir hoca var. Kardeşini oraya götüreceğiz diyor. Fakat ailenin hoca ile ilgili planlama ve hazırlık yaptığı aşamada çünkü hani biraz para da kenara koymak gerekiyor falan böyle sallana sallana da gidemiyorlar ve bütün paranın yönetimi tabii ki babada. Dolayısıyla bunlar bu hani toparlanırlarken hazırlanırlarken evde gariplikler yaşanmaya devam ediyor.
Bir gün Sümeyye odasında uzanmışken dışarıdan böyle bir hayvan boğazlama sesi gibi bir hayvan bağırtısı sesi geliyor. Şimdi ilk önce anlayamıyorlar ne olduğunu. Esma ile annesi cama koşuyorlar, bakıyorlar. Evin karşısında gözleri sanki tavşan gözü gibi kıpkırmızı olmuş. Normal baktıkları, besledikleri, sütünü aldıkları keçilere benzemeyen, sanki kuduz olmuş gibi bir keçi evin karşısında duruyor ve bağıran o. Yani o dışarıdaki boğulan hayvan sesleri bu keçiden geliyor. Ve keçinin üstü, başı, ayakları kan. Ne oluyor diye anne kız böyle şok içinde bakıyorlar. Keçi koşup koşup gelip evin kapısına toz vuruyor ve geri gidiyor, tekrar geliyor, vuruyor. Bu anne ne oluyor falan diye çığlıklara Sümeyye de uyanıyor. Annesiyle ablasının yanına geliyor, camdan bakıyor ve Esma şöyle bir şey fark ediyor. Sümeyye ve keçi birbirlerine bakıyorlar. Hayvan bir şekilde Sümeyye ile sanki göz kontağı kuruyor ve sanki Sümeyye hayvana meydan okuyor. Şimdi hayvan gelip gelip toz vuruyor ya eve. Anneyle abla, bu normal bir durum değil tabii, çığlık çığlığa bağırıyorlar ne oluyor diye. Fakat Sümeyye'de en ufak bir şok yok. Böyle bakıyor. Sanki bu dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Ve hayvan bu şekilde vuruyor ve tabii çok saçma bir şey yaşanıyor o anda. Böyle rahatsız edici de bir görüntü. Baba Rıza tüfeğini alıyor, evden dışarı çıkıyor. Hayvan tam bir de Rıza'ya vuracakken, Rıza'ya doğru koşarken zavallı hayvanı vurup öldürüyor. Bundan sonraki günlerde evde yaşanan anormallikler aynen devam ediyor. Bir gece hep beraber yemek yerlerken tekrar dışarıdan gelen tuhaf uğultu gibi, çığlık gibi seslerle yerlerinden fırlıyorlar. Dışarı çıktıklarında gördükleri sahne aileyi hayrete düşürüyor. Sanki köyde ne kadar karga varsa evin üstüne toplanmış, evin etrafında dönüyorlar. Evin etrafında bir daire çiziyorlar. Ve o kadar çok kargadan bahsediyoruz ki kanat çırparken çıkan ses evin içine sanki bir uğultu varmış gibi yansıyor. Çok fazla karga olduğu için. Ve aile dışarı çıkınca, tabii Sümeyye de aileyle beraber çıktığı için, kargalar sanki Sümeyye'nin dışarı çıktığını bilir gibi eve doğru, kıza doğru pike yapmaya başlıyorlar. Sanki kıza saldırmak istiyorlarmış gibi. Bunun üzerine tabii kadınlar yine çığlıklar atmaya başlıyor. Rıza eve giriyor, tekrar tüfeğini alıyor. Havaya birkaç el tüfeğiyle ateş ederek hayvanların dağılmasını sağlıyor. Tabii bu olanları Esma çok yakın bir arkadaşıyla da konuşuyor. Diyor ki acaba diyor senin kardeşine büyü mü yaptılar? Acaba diyor ondan mı böyle bu kızda bir haller var? Bir falcıya mı götürseniz? Ve Esma artık ne yapsın, denize düşen yılana sarılır. Geliyor annesine, diyor ki anne kardeşimi falcıya götürmemiz gerekiyor. Belki de diyor benim güzeller güzeli kız kardeşime büyü yaptılar, o yüzden bu kız böyle. Çünkü şöyle de bir durum var, gerçekten Esma da Sümeyye de çok güzel kızlar ve farkındaysanız yalnızlar. Yani zaten Esma kendini kız kardeşine adamış vaziyette. Yani artık onu öyle bir sahiplenmiş ki o da yalnız. Abiler evlenmiş gitmiş. Küçük kardeş zaten küçük. Öbür kız da kendini toparlayamıyor. Bunlar yazık böyle, yani abla kardeş hani sıkıntıdalar yani ikisi birlikte. Anne diyor ki tamam diyor, gidelim diyor ve Esma'nın, bu arkadaşının önerdiği falcıya beraber gidiyorlar. Falcıya gittikleri andan itibaren Sümeyye'de bir tedirginlik başlıyor. Falcı Sümeyye'deki bu halleri kendisinden beklenmeyecek bir iyi niyetle diyor ki namazla çözersiniz gibi bir yere bağlıyor. Falcı diyor ki sana bir adam büyü yapmış ve bu yaşlı bir adam. O yüzden diyor sen sürekli vaktine, namazına, ezanına bakmadan namaz kılacaksın. Namazla düzeleceksin. Bu büyü namazla bozulur diyor. Esma seviniyor. Çünkü kardeşindeki bu haller eğer namaz kılmakla düzelecekse ne hala, yani ne devlet. Ama bakıyor kardeşinde namaz kılacak kafa yok, yani öyle bir halde değil. Çünkü kız daha namaz deyince, Kur'an deyince böyle kıza bir haller geliyor. Çünkü öncesinde de şöyle ezan okunduğunda köpekler oluyor. Bu kız da camı açıyor, camdan dışarı çığlıklar atıyor. Hani kız böyle bir tuhaf yani. Falcı namaz kılacaksın deyince Sümeyye bir anda
ağzı tekrar aşağıya doğru çekmeye başlıyor ve böyle bir kasılma, böyle bir yumruklarını sıkma, ayağa kalkıyor ve falcıya diyor ki sen kıl. Falcı diyor ki ben kılıyorum zaten. Fakat diyor büyüden kurtulmak istiyorsan senin kılman gerekir diyene kadar Sümeyye oradan toplanıyor, kapıyı vuruyor, çıkıyor gidiyor. Tabii ki ablası da peşinden. İki kız eve geliyorlar. Anne diyor ki ne oldu, ne yaptınız? Esma diyor ki anne biz diyor gittik falcıya ama diyor falcı da namaz dedi. Bu namaz kılmadan düzelmezmiş. Benim kardeşime büyü yapmışlar. Fakat bu da namazın adını duyduğu anda vurdu kapıyı çıktı gitti. Ben nasıl yapacağız bilmiyorum. Annesi de diyor ki tamam halledeceğiz. Ben diyor kıl dediyse kılınacak, bitti o iş. Akşam yemeğe oturuyorlar. Anne böyle tabaklara yemekleri dağıtırken Sümeyye'ye diyor ki Sümeyye yemeğin biter bitmez namaza duracaksın. Şimdi Sümeyye tam kaşığı ağzına götürecekken duruyor. Tabağa bakıyor. Hiç konuşma yok. Böyle duruyor, donuyor. Sanki böyle donmuş gibi. Anne diyor ki onu bunu anlamam. Namaza duracaksın. Bundan sonra saate bakmıyoruz. Ezana bakmıyoruz. Her boş zamanında zaten boşsun. Namaz kılacaksın. Sümeyye bir anda masayı böyle dağıtıyor, ayağa kalkıyor. Sümeyye masayı dağıtınca Rıza da sinirleniyor, tekrar ayaklanıyor. Bıktım sizden, her gece bir olay, her gece bir şey. Böyle evin içinde yine kargaşa, gürültü, bağırış, çığlıklar. Sümeyye bir anda elbisesinin yakasını yırtıyor, önünü açıyor, masadan kaptığı çatalı alıp kendine saplıyor. Şimdi Esma ile Mihriban çığlıklar atıyor. Baba Sümeyye'ye doğru atılınca kız avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor. Babası Sümeyye'nin bileğinden yakalayıp elinden çatalı almaya çalışıyor. Bu ara evde tam bir kaos yaşanıyor. Herkes birbirine giriyor. Çığlıklar, gürültüler ve Sümeyye bayılıyor. Sümeyye'yi annesiyle kız kardeşi odaya götürüyorlar, odasına yatırıyorlar. Herkes kendi odasına çekiliyor. Baba söyleniyor ben bıktım bu kızdan diye. Oğlan zaten evin içinde herkes ayrı kafada. Oğlan kendini Zeki odasına kapatıyor. Odadan dışarı çıkmıyor. Gece Esma kalkıyor su içmeye giderken bir bakıyor kız kardeşi uyanmış. Yatağın üstünde oturmuş. Şimdi Esma görünmeden kız kardeşini izlemek istiyor ne oluyor diye. Çünkü kızda bir haller var ve bunu çözerse Esma çözecek. Çünkü tek bunu yapabilecek kapasitesi olan insan abla evin içinde. Bakıyor hani ne oluyor ne yapıyor diye gözlemliyor. Kız kardeşi yatağın üstüne oturmuş, dizlerini göğsüne çekmiş, kendi dizlerine sarılmış, kafayı böyle koymuş, ileri geri sallanıyor ve mırıl mırıl bir şeyler konuşuyor. Esma hiç sesini çıkarmadan kapının kenarından kız kardeşinin ne söylediğini anlamaya çalışıyor. Ve anlıyor. Kız kardeşi ben yapacağım, öldüreceğim, kimse görmeyecek, sessizce yapacağım, kimse bilmeyecek, başka türlü kurtulamayacağım diyor. O esnada hani bir şeyi bilirsiniz ama adını koyamazsınız. Çünkü önce kendinize itiraf edemezsiniz. Esma da bir şeylerin düşündüğü gibi olmadığını, daha kötü olduğunu anlıyor. Ve kardeşinin yanına giriyor. Diyor ki Sümeyye kimden bahsediyorsun? Kimi öldüreceksin? Ne yapacaksın? Sümeyye başını dizlerinden kaldırıyor. Ablasına bakıyor ve o güne kadar son derece hırçın duran, sürekli kasılan, gözleri çeken, yumruklarını sıkan, dişlerini gıcırdatan kız çocuğu. Ablasına kollarını uzatıyor. Hani bana sarıl diye. Hiçbir şey söylemiyor. Ablası gidiyor, kız kardeşine sarılıyor. İki kardeş o şekilde bütün gece birbirlerine sarılıp uyuyorlar. Ertesi sabah Sümeyye uyurken evin içinde dolanıyor. Ne yapsam, nasıl yapsam, nasıl etsem. Daha önce, yıllar önce babaannelerinin annelerine verdiği şans getirsin diye. Ucunda böyle tilki kuyruğu gibi bir figür olan bir kolye, böyle bir ipe geçirili bir kolyeyi buluyor. Oturuyor, kolyeyi avuçlarının içine alıyor. Kız kardeşi uyurken kız kardeşinin yanında oturuyor. Bu kolyeyi saatlerce tekrar Felak'la Nas okuyor. Okuyor. Artık o kolyeye bütün böyle duygularını, enerjisini, duasını o kolyeye yüklüyor. Ertesi sabah kolyeyi kız kardeşine getiriyor. Diyor ki Sümeyye ne olur şu kolyeyi boynuna takalım, bunu çıkarma, seni korusun. Sümeyye tamam diyor. Kolyeyi boynuna takıyor. Kardeşinden şöyle biraz geri çekiliyor hani bakacak. O esnada kızın boynundaki kolye sanki birisi tutup ipi böyle koparmış gibi kendiliğinden kopuyor ve kızın ayaklarının önüne düşüyor. Bundan sonrasında
artık bakıyorlar ki olacak gibi değil. Sümeyye'yi alıp bir doktora götürmeye karar veriyorlar. Anne kız Sümeyye'yi yanlarına alıyor, beraber şehre gidiyorlar. Hastaneye psikiyatristle kızlarını görüştürüyorlar. Psikiyatrist tabii klasik soruları soruyor. İşte ne zamandan beri başladı? Uyku düzeni nasıl? Beslenmesi nasıl? Anlatıyorlar. Şöyle de oldu, böyle de oldu. İşte kolyeler de kopuyor, şöyle de oluyor. Hayvanlarla ilgili yaşadıkları olumsuzlukları anlatıyorlar ama psikiyatrist olayı tabii kendi penceresinden değerlendiriyor ve şöyle bir teşhis koyuyor. Travma, stres bozukluğu, anksiyete. Ve buna göre bir ilaç tedavisi başlıyor Sümeyye'ye ve diyor ki işte şu tarihte kontrole gelin. Ona göre dozajını ayarlayacağız. Ve bundan sonraki süreçte Sümeyye de sakinleşiyor. Olaylar biraz daha yatışıyor ve bu şekilde sürekli olarak Esma'nın kız kardeşini gözünün önünden ayırmadığı, sabahlara kadar kız kardeşine dualar ettiği, Sümeyye'nin düzenli bir şekilde ilaçlarını kullandığı, sakin, huzurlu bir sürece geçiyorlar. Bu arada Sümeyye tabii mutsuz. Yani içine kapalık, içine dönük, az uyuyor, kalkıyor, dolanıyor kendi kendine ama o ilk başlardaki olayların şiddeti düşüyor. ...2010 yılına geliyoruz. 2010 yılında Zeki artık evden ayrılmış, Ankara'ya yerleşmiş. İki kız kardeş anne ve babayla yaşamaya devam ediyorlar. Tabii ki kız kardeşine bakmaya çalıştığı için, onu artık iyice sahiplendiği için Esma evlenememiş. Kız kardeşiyle beraber annesiyle babasıyla oturuyor. Sümeyye'nin zaten evlenecek durumu yok. Bu şekilde sakin, biraz daha stabil ama çok da mutlu olmayan bir hayatın içindeler. Bir gün anne ile baba bir yakınlarının düğününe gitmek üzere evden ayrılıyorlar. Yatılı gidecekler. Anne ile baba gidiyor. İki kız evde oyalanmak için televizyon açıyorlar. Televizyonda bir film. Filmin ismi Amerikan Büyüsü. Tabii film bir korku filmi olduğu için film ilerledikçe Esma rahatsız oluyor. Sümeyye'nin de rahatsız olacağını düşünerek filmi kapatmak istiyor. Fakat Sümeyye filmi kapattırmıyor. Bir dakika diyor, dur. Ve Sümeyye divanın ucuna gelmiş, divanın ucunda oturur bir şekilde ve eliyle eteklerini tutmuş, eteğini sıkarak kas katı bir şekilde filmi izliyor. Esma bir kardeşine bakıyor, bir filme bakıyor. Ne filme konsantre olabiliyor, ne kardeşine konsantre olabiliyor. Kardeşinin aynı atakları tekrar geçirmesinden endişe ediyor. Fakat içi sıkılıyor, ruhu sıkılıyor, içi şişiyor. Film bittikten sonra Sümeyye ablasına dönüyor. Esma zaten gözünü ayıramıyor kız kardeşinden. Hani bir şey olacak belli çünkü o anda o gerilimden evin içindeki. Sümeyye ablasına, abla bu filmdekileri ben de yaşadım diyor. Filmde bir babanın öz kızına tacizi ve bu taciz yüzünden kızın yaşadığı anormal olaylar anlatılıyor. Esma belki de hep endişe ettiği ama konduramadığı bir şeyle, bir gerçekle yüzleşiyor. Kız diyor ki ben 8 yaşımdan itibaren babam bana tecavüz etmeye başladı. Ben bunun bir zaman, bir yerde, bir noktada biteceğini düşündüm ama bitmedi. Ve ben ondan sonra kendimi çok kötü hissetmeye başladım. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Fakat anladığımda bu bir süredir devam ediyordu ve bu beni mahvetti. Ve bunu çocuk gözyaşları içinde anlatıyor. Ve iki kardeş birbirlerine sarılıyorlar. Esma kardeşini alıp böyle göğsüne yaslıyor ve kendini sanki bir el karnından içeri girmiş ve bütün organlarını çekip dışarı çıkarmış gibi hissediyor. Ve diyor ki Sümeyye yalnız değilsin, sana inanıyorum. Bununla tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Ben senin yanındayım diyor. Ve iki kardeş birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. Anne ile baba düğünden geldikten sonra Esma kardeşiyle yaptığı konuşmayı anneye, Mihriban'a anlatıyor. Mihriban tabii ilk önce şok oluyor. Hani inanmak istemiyor. Fakat kızının yaşadıkları ortada. Ve bir de tabii şöyle bir gerçek var. Kadın kocasını biliyor. Şimdi bu adam normalde normal bir insan gibi duruyor ya. Fakat Mihriban kocasının alkol aldıktan sonra nasıl başka bir insana, başka bir kişiliğe, karanlık bir şeye dönüştüğünü evde kendi yaşadığı şiddetten, gerilimden de biliyor. Dolayısıyla kocasının
alkollü olduğu esnada böyle sapıkça, şuursuzca, kontrolsüzce bir şeyler yapıyor olabileceğini için tahmin ediyor. Yani olmayacak bir şey bu diyemiyor. Bunun üzerine abilere haber veriliyor. Abiler geliyorlar hemen apar topar. Konu abilerle konuşuluyor. Babayla yüzleşiliyor. Baba tabii ki kabul etmiyor. Bu manyağın diyor lafıyla diyor bana diyor neler yakıştırıyorsunuz diyor. Böyle şey olur mu diyor. Yalan söylüyor diyor. İftira atıyor diyor. Fakat aile burada yerinde sağlam duruyor. Sıkı duruyor. Abiler devreye giriyor. Rıza'yı evden atıyorlar. Fakat jandarmaya şikayette bulunmuyorlar. Bundan sonraki süreçte Sümeyye hayatını yaralı ama en azından biraz olsun huzur bulmuş bir genç kadın olarak ablasıyla beraber devam ettiriyor. Peki Sümeyye'nin başına gelenler nasıl açıklanıyor? Bu tip vakalar genellikle iki şekilde izah ediliyor. Bu açıklamalardan bir tanesi manevi, diğeri psikiyatrik açıklama. İnsanoğlu bu iki açıklamaya da sıkı sıkıya sarılıyor, savunuyor. Çünkü her iki açıklamada insanoğluna karşı konulmaz bir ortak güç veriyor. Bu güç bir şeye isim koyma gücü. Açıklamalardan bir tanesinde baba istismarına uğrayan çocukların maneviyatı zayıflıyor. Çünkü yaşadıkları travma onların inanç sistemini, kendilerinin korunacağına dair bütün o sistemi sarsıyor. İnanç sistemi sarsılan çocukların maneviyatı zayıfladığından bir kapı aralanıyor. Bu aralanan kapı yaşanabilme ihtimali olduğu inanılan bir takım vakalara yer açıyor, yol açıyor. Bazı şeylerin enerjisine, gücüne karşı daha zayıf, daha savunmasız kalıyorlar. Bir şey musallat olacaksa maneviyatı zayıflamış, güveni kırılmış, kendine olan saygısı delik deşik olmuş bir insana, bir canlıya daha kolay musallat oluyor. Bir açıklama bu şekilde. Dolayısıyla bu böyle bir şey yaşayan insanın duayla, namazla, inançla, inanışla tedavi edilmeye çalışmasının bu insana yardımcı olabileceği, çünkü bu maneviyatı yükselirse eğer bu duygu durumundan çıkabileceğine inanılıyor. Bir diğer açıklama tamamen psikiyatrist. Psikiyatristler olaya şöyle bakıyorlar. Travma, disosiyatif tetiklenme, bedensel alarm. Çok küçük yaşta tacize ve tecavüze uğrayan çocukların bedensel algıları bozuluyor. Etraflarına karşı hiper alarma geçiyorlar. Sezgileri hiper bir duruma geçiyor. Bu ne demek? Şu demek. Kendilerini koruyabilmek için çevreden gelen seslere, görüntülere çok duyarlı hale geliyorlar. İnsanların ayak seslerini, kapı açılırkenki anahtar sesini tanır hale geliyorlar. Böylelikle yanlarına kimin geleceğini, kimin gideceğini adım sesinden, yürüyüşünün temposundan tahmin eder hale geliyorlar. Yani burada paranormal bir öngörüden ziyade kendini savunma içgüdüsü devreye giriyor. Sümeyye'nin başına gelen şeyler psikiyatrik de olabilir, paranormal de olabilir. Ama bugün bizim size anlattığımız vaka bir kadının yaşadığını söylediği şeylere ve ailesinin, annesiyle ablasının şahitliklerine dayanıyor. Bu olayda yıllarca herkes aynı soruyu sordu. Ne oluyor bu kıza? Kimi musallat dedi, kimi travma dedi. Ama gerçek şuydu. Sümeyye'nin yaşadığı şey gece gelen bir karanlık değildi. O karanlık yıllarca aynı çatı altındaydı. Bazen kurtuluş konuşmaktır. Birinin ilk kez bana bunu yaptılar demesiyle başlar. Ve bir başka sesin tereddütsüz cevap vermesidir. Sana inanıyorum. Eğer bu hikayede kendinizden bir yer bulduysanız, bu utanç sizin değil. Bu sizin suçunuz değil. Ve şunu bilin, yalnız değilsiniz.